turizm kenti. Antalya, 2.511.700 kişilik nüfusuyla ve 20.177 kilometre karelik yüz ölçümüyle hem nüfus açısından hem de yüz ölçüm açısından Türkiye'nin en büyük 5. şehridir. Tamamı Akdeniz bölgesinin batısındadır. Antalya Körfezi ve Batı Toroslarında arasında kalmaktadır. Tarihi: Bergama Kralı 2. Attolos askerlerine "Bana yeryüzündeki cenneti bulun" der. Askerleri de Attolos'u Antalya'yı gösterir. Hem Antalya'nın bulunduğu stratejik konum, hem liman şehri olması, hem de ikliminin güzel olmasıyla, özellikle de kışlarının çok sakin geçmesiyle, bildiğiniz gibi insanların o zamanlarda barınak inşa etmesi çok uzun zamanlar alıyordu ve kışın Antalya'da oldukça sakin geçmesinden dolayı böyle bir ihtiyaca çok da gerek kalmıyordu onlar için. Bu sebeplerden ötürü Attolos Antalya'ya yerleşiyor ve Antalya'ya Attolos yurdu anlamına gelen Ataleya adını veriyor. Bu isim tarihte gidebildiğimiz Antalya'nın en eski ismi. Antalya eski Arap kaynaklarında Antaliye, Türk kaynaklarında Adalya ve 1920'lerden itibaren de Antalya olarak anılmaya başlandı. Antalya'nın ilçeleri: Akseki, eski adı Marlo olan Akseki, Kardele'nin anavatanı olarak biliniyordu. 1872 yılına kadar Alanya'nın kasabası olarak yaşayan Akseki, 1872 yılından itibaren Alanya'dan ayrılıyor ve kendisi ayrı bir ilçe oluyor. Aksu, Kurşunlu Şelalesi, Expo ve Antik Perge kentiyle beraber oldukça turistik bir ilçedir. Özellikle de Antik Perge kenti, ki eski ismiyle Parha, Hitit döneminden beri ayaktadır ve günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Yılda binlerce turistin de ziyaretine kapısını açmaktadır. Alanya, Pamfilya ve Kilikyalıların orada kalmasından dolayı zaman zaman hem Pamfilya hem de Kilikya olarak adı geçse de elde ettiğimiz en eski isim Korakesium'dur. Bizanslılar buranın kontrolünü ele aldıkları zaman Kalanoros olarak adını değiştirdiler. 1221 yılında Selçuklu hükümdarı 1. Alaaddin Keykubat Alanya'yı fethedince ismini Alaiye olarak değiştirdi. 1935 yılından itibaren de Mustafa Kemal Atatürk'ün özel emriyle adı artık Alanya olarak anılıyor. Alanya olarak anılmasında ilginç bir hikayesi var. Alanya'dan İstanbul'a bir telgraf çekiliyor ama bu telgrafta Alaiye yanlış yazılıyor ve Alanya olarak yazılıyor. Bu yanlış yazımdan itibaren de hem isimlerin Türkçeleştirilmesi çıkmasından dolayı sonralarda Alanya olarak 1935 yılında kullanılmaya başlanıyor. 1571'de Alanya Tarsus'la beraber Kıbrıs'a bağlandı. 1864'te Konya'ya bağlandı. 1868'de Antalya'ya bağlandı ve 1871'de Antalya'nın ilçesi oldu. Alanya'da birçok tarihi yer olmakla beraber en çok göze çarpan Alanya Kalesi'dir. Alanya Kalesi çok uzun zaman boyunca korsanların ana merkezi oldu. Hem limana yakın olmasıyla beraber hem de kalenin kuşatması zor olmasından dolayı korsanlar burayı merkez olarak seçmişti. Korakesiyon Savaşı'nın kazanılmasıyla beraber Bizanslıların eline geçti ve Güzel Dağ anlamına gelen Kalanoros adı verildi. Tabii ki sonralarda Alaaddin Keykubat'ın Alanya'yı almasıyla beraber Alanya Kalesi de Türklerin eline geçmiş oldu. Selçukluların Sinop'tan sonra en büyük ikinci kalesi olarak kullanıldı ve günümüzde de turistlerin en çok ziyaret ettiği Antalya'daki turistik mekanlardan birisi. Demre. Eski adı Mira olan Demre, 1904 yılında adı Ehniyal olarak değiştirildi. 2005 yılından itibaren de günümüzdeki Demre adını kullanıyor. Çocuklara yılbaşı zamanında hediyeler göndermesiyle bilinen Aziz Nikolas yani Noel Baba Demreliydi. Noel Baba Kilisesi de Demre'de bulunmaktadır. Ayrıca Aziz Nikolas'ın kemikleri de Antalya Müzesi'nde sergilenmektedir. Döşemealtı. Döşemealtı en çok Düden Şelalesi ile bilinmekte. Eski adı Kırıkköz Yeniköy olan Döşemealtı hem Korkuteli'nden yerleşen aileler hem de Kıbrıs'tan gelen Türklerle beraber kendi ilçe yapacak kadar bir nüfusa ulaşmıştı. Döşeme taşlardan oluşan bir platoya sahip olmasından dolayı döşeme altı adıyla zaten yöre halkı tarafından kullanılıyordu. Sonrasında 2000'li yıllardan itibaren resmiyete geçirilerek döşeme altı olarak anıldı. Döşeme altı ayrıca dokuma halılarıyla da oldukça ünlüdür. Tarihsel olarak Antik Yol ve Tarihi Kırıkköz Han buradadır. Tarihi Kırıkköz Han 2. Gıyasettin Keykuskal bin Keykubat tarafından yaptırılmış ve günümüzde de turistlerin çokça ziyaret ettiği bir mekan olarak bilinmektedir. Elmalı, Kabalı, Anelas ve Elmalı isimleriyle bilinen Elmalı, vakıf binalarının çok olduğuyla biliniyordu. 1419'daki kayıtlara bakıldığında Elmalı'ya kayıtlı olan birçok vakıf bulunmaktadır. Elmalı hatta bir aralar Antalya'nın yerine tek sancak olarak bile kayıtlara geçtiği zamanlar olmuş. Elmalı'da en çok dikkat çeken hem tarihi hem de turistik yapı Kesik Minare'dir. Kesik Minare, Romalılar tarafından ilk önce tapınak olarak yaptırılmış, Bizanslılar tarafından kiliseye dönüştürülmüş
Sonrasında Türkler tarafından da camiye dönüştürülmüştür. 1800'lü yıllarda bilinmeyen bir sebepten ötürü caminin ana binası yanıyor. Bu olaydan dolayı Kesik Minare adıyla anılmaya başlanıyor. 2019 yılında restorasyon çalışmaları yapılarak caminin o eksik kalan kısmını tamamlamaya başladılar. Ki bana sorarsanız bu oldukça gereksiz çünkü adı Kesik Minare sonuçta. Yani ona o tarihsel olarak özelliğini veren de oradaki kısmın eksik olması, kesik olması. Hem tarihsel bir mekan olmasının hem de turistik bir mekan olmasının hem de isminin geldiği yerin bu olmasından dolayı restorasyon çalışmaları açıkçası bana sorarsanız yapılmaması gerektiği düşüncesindeyim. Finike, eski adıyla Phoenikeus. Fenikelilerin orada yaşamasından dolayı 1937 yılından itibaren Finike adı verilmiştir. Bu arada Antalya'nın sembolü olacak derecede önemli olan portakal 1960'lı yıllarda Kıbrıslı Rumlar ve Yahudi denizciler tarafından Antalya'ya getirilmiş ve o dönemden itibaren portakal yetiştirilmesi Antalya'da artmıştır. Finike de Antalya'da bu portakal yetiştiriciliğinin önünü çekmiştir. Ama Finike topraklarındaki son yıllardaki ikili artışından dolayı 2035 yılına kadar portakal üretiminin duracağı düşünülmektedir. Finike'nin bir başka bilinen özelliklerinden biri ise limayra taşıdır. Bu orta yoğunlukta olan parlak taş birçok insanın dikkatini çekmektedir. Gazi Paşa. Gazi Paşa 1225 yılında olan sel felaketinden dolayı çok uzun yıllar Selinti adıyla biliniyordu. Gazi Paşa, karettaların yuvalama yerlerinden birisi olarak biliniyor. Aynı zamanda sahilleri ve Yalan Dünya mağarası da Gazi Paşa'da bulunuyor. Gündoğmuş. 1936 yılına kadar Alanya'nın Eksere köyüydü. Ta ki Antalya'nın ilk milletvekili olan Rasih Kaplan, Eksere köyünün kendisini ilçe yapacak kadar bir nüfusunun olduğunu fark edene kadar. Ayrıca Eksere köyü ulaşımı en zor olan yerlerden birisiydi. İnsanlar resmi işleri olduğu zaman o bozuk yolları kullanarak çok zor şartlarda gelmeye çalışıyorlardı resmi işlerini halledebilmek için. Kendini ilçe yapacak kadar nüfusa da sahip olmasıyla beraber Rasih Kaplan, Eksere köyünün ilçe yapılması hakkındaki tasarıyı meclise sunuyor ve meclis tarafından kabul ediliyor. 1936 yılında yeni ismi olan Gündoğmuş'la beraber Antalya'nın bir ilçesi oluyor. Bu arada Eksere köyünü Gündoğmuş ilçesi yapan belge Mustafa Kemal Atatürk tarafından imzalanan son resmi belgelerden birisi olarak tarihteki yerini almıştır. Antalya'nın ilk milletvekili olan Rasih Kaplan, Gündoğmuş'u ilçe yapınca Gündoğmuş'un birçok yerlerinde Kaplan Mahallesi, Rasih Kaplan Mahallesi gibi yerlerde mevcuttur. Gündoğmuş, Antalya'nın oldukça dağlık ve dik kesimleridir ve tamamen de bir doğa güzelidir. İbradı. Arapça soğuk yer anlamına gelen ibrat kelimesinden geliyor isminin kökeni. Alaaddin Keykubat İbradı'yı yazlık yer olarak kullanıyormuş. Çünkü İbradı Antalya'nın en soğuk yeri ve zaten hani isminden soğuk yer anlamına geliyor. Ve yazlık olarak kullanılmak için oldukça müsait bir yerdi. Evliya Çelebi de İbradı'dan bahsediyor kendi seyahatnamelerinde ve oldukça güzel bir yer olarak anlatıyor. İbradı'da Altın Beşik Mağarası ve Erimna Antik Kenti bulunmakta. Kaş. Kaş, Antalya'nın en turistik yerlerinden birisi olarak bilinmekte. Islada, Apollonia, Isinda ve Kıyaneya antik kentleri Kaş'ta bulunmuştur. 6 adet mağara Kaş'tadır. Mavi ve güvercinlik bu mağaralar arasında en çok göze çarpanlardandır. Kemer, eski adıyla Paleises, 13 Eylül 1991'de Kemer adını almıştır. Kemer, mavi bayrak sahibi olan bir ilçedir. Altınlar Kültür ve Sanat Festivali ile de oldukça ünlüdür. Kepez. Kepez'de bulunan Masa Dağı'na çıktığınız zaman çok güzel bir şekilde Antalya'nın kuş bakışı manzarasını izleyebilirsiniz. Ayrıca Kepez, Türkiye'deki sayılı Atatürk masklarından birine de sahiptir. Konyaaltı. İlk ismi Koyaltı olan Konyaaltı, halkın sürekli söylemesinden dolayı bir zamandan sonrasında Konyaaltı'na dönüşmüştür. Konyaaltı'nda Olbia kenti vardır. Boğa Çayı ve Çandar Çayı'na da sahiptir. Korkuteli. Korkuteli'nin eski ismi İsinda'dır. Korkuteli olarak isminin alınma hikayesi ise şöyledir. Yavuz Sultan Selim'in erkek kardeşi olan Şehzade Korkut, Yavuz Sultan Selim tahta geçince tahtı istemediğini söyleyerek Antalya'ya yerleşir. Bu arada Şehzade Korkut'un Antalya halkı tarafından çokça sevildiği biliniyor ve uzunca bir sürede Antalya'da yaşıyor. Ta ki Yavuz Sultan Selim, acaba benim erkek kardeşim gerçekten tahttan vazgeçti mi diye paşalara seni tahta geçirmek istiyoruz diye bir ferman yazdırtana kadar. Eğer kabul ediyorsan İstanbul'a gel yazıyor fermanda. Şehzade Korkut İstanbul'a geliyor ve orada Yavuz Sultan Selim tarafından boğdurtuluyor. Bunu duyan Antalya halkı çok uzun bir süre boyunca yas tutmaya başlıyor ve Şehzade Korkut'un anısına Antalya'da yönettiği yere
Korkut'un yönettiği yer anlamına gelen Korkut'un eli, Korkuteli ismi veriliyor. Kumluca. Kumluca kumsal ve verimli topraklara sahip olmasıyla biliniyor ve çokça da karpuz yetiştiriliyor. İsmi ise karpuz nerede yetiştirilir diye sordukları zaman şu Kumluca olan yerde ya denilmesinden dolayı Kumluca adı veriliyor. Olimpos, Carriadella, Rhodopolis, Idebessios ve Gagae kentleri Kumluca'da bulunmaktadır. Manavgat, eski ismi Manavua olan Manavgat, 1199 yılında ismi Manavgat oluyor yumuşak G ile ve oradan ismi Manavgat'a türüyor sonraki yıllarda. Manavgat'ta en çok dikkat çeken turistik mekansa Manavgat Şelalesi'dir. Muratpaşa, kale içi, üç kapılar, Yivli Minare, Muratpaşa Camisi, Hıdırlık Kulesi, Antalya Saat Kulesi, Fales Parkı, Atatürk Plajı, Lara Plajı ve Antalya'nın en eski lisesi olan Mustafa Kemal Atatürk'ün de tek ziyaret ettiği lise olan Antalya Lisesi'ni içerisinde bulundurmaktadır. Üç kapılar, Türkler tarafından üç kapılar, yabancılar tarafından Hadrian kapıları olarak bilinen üç kapılar, Roma hükümdarı Hadrianus tarafından yapılmıştır. Kale içi, kale içinin labirentsel bir tasarımı vardır. Bunun sebebi ise Antalya'nın çok uzun yıllar boyunca korsan saldırılarına uğramasıdır. Kendini korumak isteyen Antalya halkı böyle bir mimari kullanmıştır. Bu labirentsel mimaride aynı zamanda sokaklar daralmaya başlar ve psikolojik olarak insanın üzerine geliyormuş gibi bir his uyandırır. Özellikle de Antalya'nın öğlen sıcağında gittiyseniz geçmiş olsun. Limandan şehre ulaşmanın tek yolu bu labirentsel tasarımın içerisinden geçmek olduğundan dolayı labirentin içerisine giren korsanlar ya kayboluyorlar ya kafayı yemeye başlıyorlar. Labirentin içerisine giren korsanlar bir türlü şehre ulaşamıyorlardı. Bu arada kale içinin birçok farklı kültürdeki insanların evlerinin tasarımlarıyla da dolu olduğunu görmekteyiz. Ve 1972 yılında kale içi sit alanı ilan edildi. Serik. Serik'te en çok bilinen tarihsel yapı Aspendos Amfiteyatrosu'dur. Bu arada Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandıktan sonrasında Antalya İtalyanlar tarafından işgal edilmişti. Ve İtalyanlar yavaş yavaş çekilmeye başladıklarında silahlarını bırakmışlardı. Antalya halkı da İtalyanların bıraktığı silahlarla beraber milli mücadelenin işgal edilmiş geri kalan kısımlarını kurtarmak için seferberliğe başlarlar ve orduya katılırlar. Antalya Türkiye'nin en çok portakal yetiştiren ilidir. Muz ve portakalın en çok yetiştirildiği yer olarak bilinir. 32 bin hektarlık alanla seracılıkta en çok gelişmiş olan ildir Türkiye'de. Türkiye'nin %25 oranındaki reçine üretimi Antalya'dan sağlanır. Antalya'da eğitim açısından bilinen iki tane önemli üniversite vardır. Birisi Akdeniz Üniversitesi. Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi hem yaptığı çeşitli etkinlikler ve festivallerle beraber hem de yurt dışına öğrencilerini çokça göndermesiyle birlikte Türkiye'nin en aktif ve en iyi üniversiteler arasında yerini almaktadır. Dipnot, çok güzel de bir kampüsü vardır. Antalya bildiğiniz gibi bir turizm şehri ama her zaman böyle değildi. 80'li yıllardan itibaren daha çok turizm artmaya başladı Antalya'da ve turizm şehrine daha çok böyle dönüştü. Ve işin ilginç tarafı şudur ki çocuklara miras olarak arazi bırakılmak istendiğinde sahil topraklarında hiçbir şekilde tarım ürünü yetiştirilemediğinden dolayı sahil toprakları kız çocuklarına ve kırsal kesimdeki tarım toprakları ise erkek çocuklarına verilmişti. Erkek çocukları daha çok para kazansın diye. Ama 80'li yıllarda Antalya'nın turizminin artmasıyla beraber sahil toprakları gittikçe değerlendi. Ve bu yıllarca değersiz görülen sahil toprakları birçok kişiye çok fazla para kazandırmaya başladı. Kısacası ailelerin evlat ayırt ederek verdikleri mirastaki bu karar ters tepmiş oldu. 22 Ağustos 2019 tarihinde yapılan sayıma göre 10.005.323 turist Antalya'yı ziyaret etmişti Ocak'tan Ağustos ayına kadar. Ve bu Antalya'nın çok büyük bir rekoruydu. 1953'ten beri Antalya'da aynı zamanda Altın Portakal Film Festivali düzenlenmekte ve birçok filme, yönetmene, oyuncuya, yapımcıya ve daha birçok kişiye ödüller verilmekte. Antalya'nın sembolü de Antalya çokça portakal yetiştirdiği için portakal ama altın portakaldır. Son yıllarda inşa edilen Antalya Arena 1.24 milyon wattla 574 kişinin ihtiyacını karşılayacak şekilde güneş enerjisiyle enerji üretmektedir. Türkiye'nin de en büyük 158. güneş enerjili santralidir. Mustafa Kemal Atatürk bütün Türkiye'ye yaptığı gezilerde Antalya için hiç şüphesiz Antalya dünyanın en güzel şehridir demiştir. Ve Antalya'da kaldığı ev Atatürk Evi adıyla müze olarak sergilenmektedir. Antalya için anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.